Merhaba Meraklı Bakışlar ailesi. İnsanların evcilleştirilemeyeni evcilleştirmeye çalıştığında gerçekten neler olduğunu merak ettiniz mi? Devasa yırtıcıların ezici çenelerinden, egzotik hayvanların tahmin edilemez davranışlarına kadar vahşi hayvanlara olan hayranlığımız bazılarını tehlikeli bir yola sürükledi. Bu etkileyici keşifte egzotik evcil hayvanlarının gücünü ve öngörülemezliğini hafife alan bireylerin yaşadığı 15 şok edici hikayeyi sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Oregon'un sahil tarım topluluğu Caus County'de insanları şok ve inançsızlık içinde bırakan karanlık ve anlaşılmaz bir olay yaşandı. 2012 yılında hayvanlara karşı derin sevgisi ve nazik tavırları ile tanınan 69 yaşındaki çiftçi Terry Vance Garner, akıl almaz bir sorunla karşılaştı. Garner, domuz çiftliğine adanmış biriydi ve domuzlarını yalnızca birer çiftlik hayvanı olarak değil, bakımı ve saygıyı hak eden canlılar olarak görüyordu. Garner, her zamanki gibi beslenme işini yapmak üzere domuz ahırına girdi. Bu, daha önce sayısız kez yaptığı bir görevdi. Saatler geçti ve geri dönmeyince ailesi endişelenmeye başladı. Bir arama başlatıldı ve korkunç bir keşif yapıldı. Ahırın içinde, çamur ve yemlerin arasında Garner'ın takma dişleri ve giysi parçaları bulundu. 300 kilogramdan fazla ağırlığa sahip bazı domuzlar Garner'ın kalıntılarının büyük bir kısmını yemişti. Toplum dehşete düşmüştü. Katu muhabiri Ricky Maranon, yerel şerif departmanının bu trajedinin ardındaki gizemi çözmek için yoğun bir soruşturma başlattığı haberini ele aldı. Yetkililer, Garner'ın ani bir kalp krizi ya da felç gibi bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini ve bu nedenle domuzların arasında yere yığılmış olabileceğini düşündü. Alternatif olarak devasa hayvanlar tarafından yere devrilmiş ve onların ezici güçleri karşısında kendisini savunamayacak bir durumda bulmuş da olabilirdi. Pensilvanya'nın kırsal bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Kelly Walls, egzotik hayvanları olan derin tutkusuyla tanınıyordu ve sahip olduğu koleksiyonunda Afrika aslanları, Bengal kaplanları ve Teddy adını verdiği 159 kilogram ağırlığında siyah bir ayı bulunuyordu. Walls, Teddy'yi bir yavruyken alıp bu zamana kadar büyütmüştü. 2009 yılında sıradan gibi görünen bir günde Walls, Teddy'nin kafesine rutin bir temizlik yapmak için girdi. Çocukları ve komşusu yakındaydı. Muhtemelen Walls'ın devasa ayıyla yakın etkileşimlerine alışkındılar. Ancak hiçbir uyarı olmaksızın Teddy'nin içgüdüleri aniden yüzeye çıkıverdi. Şiddetli ve ani bir saldırıyla dehşet verici sahne yaşanırken panik ortamı oluştu. Komşu ve çocukları çaresizce ayıyı oyalamaya çalıştı. Bağırıp eşyalar fırlatarak dikkatini başka yöne çekmeye uğraştılar. Durumun ciddiyetini fark eden başka bir komşu ise bir silah alarak başka seçenek kalmadığı için Teddy'yi durdurmak amacıyla vurdu. Ancak tüm bu çabalara rağmen artık çok geçti. Weiss aldığı yaralara yenik düştü ve hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın Free State eyaletinin yemyeşil topraklarında alışılamadık bir dostluk hikayesi trajik bir şekilde sona erdi. 40 yaşındaki eski bir ordu makaronu ve çiftçi olan Marius Els, Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biriyle 1179 kilogram ağırlığındaki Humphrey adında bir su aygırıyla olağanüstü bir bağ kurduğuna inanıyordu. Humphrey, henüz 5 aylıkken evlat edinilmiş ve Els'in çiftliğinde vahşi bir hayvandan ziyade aile üyesi gibi yetiştirilmişti. Els, Humphrey'den sık sık sevgi ve gururla bahseder, Humphrey'nin çağrılarına nasıl yanıt verdiğini ve kendisiyle nasıl oyun oynadığını anlatırdı. Fotoğraflar ve videolar Els'in Humphrey'nin sırtında gezdiğini ve çiftliğinden geçen nehirde onunla birlikte yüzdüğünü gösteriyordu. Su aygırının büyüklüğüne ve yılda yaklaşık 500 insan ölümünden sorumlu olan bu türün kötü şöhretine rağmen Els hem arkadaşlarının hem de vahşi yaşam uzmanlarının endişelerini dikkate almıyordu. Ne yazık ki 2011 yılında Els'in uzun süredir göz ardı ettiği uyarılar büyük bir acıya dönüştü. Humphrey, Els'e saldırarak onu nehre sürükledi ve ölümüne sebep oldu. Yetkililer, Els'in bedenini bulduğunda su aygırının saldırganlığının kanıtları apaçık ortadaydı. Humphrey'i
Bir zamanlar oğlum gibi tanımlayan adam, sevgiyle bağlı olduğu bu yaratığın kurbanı olmuştu. Connecticut eyaletinin Stanford kasabasında 55 yaşındaki Charles Nash, arkadaşı Sandra Harold'un alışılmadık bir isteğini yerine getirmek için onu ziyaret etti. Harold'un evcil şempanzesi Travis evden kaçmıştı ve onu geri getirmek için yardıma ihtiyacı vardı. Travis sıradan bir şempanze değildi. Harold tarafından bebeklikten itibaren büyütülmüş ve neredeyse bir insan gibi muamele görmüştü. Televizyon reklamlarında yer almış ve topluluk içinde sosyal davranışlarıyla tanınıyordu. Ancak evcilleştirilmiş gibi görünen bu yüzeyin altında vahşi bir hayvanın tahmin edilemez doğası yatıyordu. Nash yardım etmek için geldiğinde Travis aniden saldırganlaştı. Korkunç olan bu saldırıda Travis Nash'e saldırarak yüzünde ve ellerinde büyük yaralar açtı. Saldırı o kadar şiddetliydi ki acil durum ekipleri onun yaralarını bir trafik kazası kurbanınınkine benzetti. Bu öfkeli saldırıyı durdurmak için sonunda Travis'i vurarak öldürdüler. Nash hayatta kaldı. Ancak kalıcı olarak sakatlandı ve yüz nakli dahil olmak üzere sayısız ameliyat geçirdi. Avustralya'nın Queensland bölgesindeki güneşli kırsal topraklarda mutluluk getirmesi amaçlanan bir doğum günü hediyesi hayal bile edilemeyecek bir acıya yol açtı. 60 yaşındaki çiftçi eşi Pam Weaver, kocasından genç bir deve hediye aldı. Develer hakkında pek deneyimi olmamasına rağmen Weaver, hayvanı benimsedi ve onu günlük hayatlarına entegre etti. Ancak Weaver'ın bilmediği şey, özellikle eğitimsiz, çiftleşme mevsiminde olan erkek develerin agresif ve tahmin edilemez davranışlar sergileyebileceğiydi. Zamanla deve, huzursuzluk ve baskınlık belirtileri göstermeye başladı. Ancak Weaver, bu davranışları uyarı işaretlerinden ziyade gençliğe bağlı bir coşku olarak değerlendirmiş olabilir. 2007 yılında trajedi meydana geldi. Weaver, devenin bulunduğu alanın içindeyken hayvan onu yere devirdi ve üzerine binmeye çalıştı. Bu, erkek develerde sıkça görülen bir baskınlık göstergesiydi. Weaver, kendini kurtaramadı ve yardım gelmeden önce devenin ağırlığı altında boğularak hayatını kaybetti. Birleşik Krallığın Hampshire bölgesindeki Church Crackham köyünde bir sürüngen meraklısının tutkusu trajik bir sonla sonuçlandı. 31 yaşındaki Dan Brandon, yılanlara olan yaşam boyu sevgisiyle aralarında 8 metrelik Afrika kaya pitonu Tiny'nin de bulunduğu birkaç egzotik sürüngenle aynı evi paylaşıyordu. Brandon için Tiny bir evcil hayvandan fazlasıydı. Onunla benzersiz bir bağ kurmuştu. Brandon, Tiny'yi sık sık eline alır ve sosyal medyada yakın ilişkilerini sergileyen fotoğraflar ve videolar paylaşırdı. Arkadaşları ve ailesi onun sıra dışı hobisine alışkındı ve Brandon, yılanların bakımı konusunda bilgili ve sorumluluk sahibi olarak görülüyordu. 2017 yılında Brandon yatak odasında ölü bulundu ve Tiny, yakınındaki kafesin dışında serbest haldeydi. Yapılan soruşturma, Brandon'ın boğulma sonucu hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Birleşik Krallık'ta bir pitonun sahibini öldürdüğü son derece nadir bir vakaydı. Tiny'nin ölümcül bir sarılmaya yol açmış olabileceği öne sürüldü. Delaware eyaletinin New York şehrinde sade bir apartman dairesinde sürüngenleri olan bir ilgi korkunç bir dehşete dönüştü. 42 yaşındaki Ronald Huff, egzotik hayvanları olan derin ilgisiyle evini 7 Nil monitör kertenkelesiyle paylaşıyordu. Bu etçi sürüngenler 2 metreye kadar büyüyebilir ve keskin dişleriyle, güçlü kuyrukları ile tanınırlardı. 2002 yılında Huff işe gitmeyince endişelenen iş arkadaşları yetkililere haber verdi. Polis memurları Huff'ın evine ulaştığında dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Huff'ın bedeni kendi dairesinde bulundu ve pet kertenkeleleri tarafından kısmen yenildiğine dair işaretler taşıyordu. Araştırmacılar Huff'ın doğal sebeplerden, örneğin bir kalp krizinden ölmüş olabileceğini ve aç kalan kertenkelelerin leşçilik yapmaya yöneldiğini düşündü. Bu olay, özellikle yalnız yaşayan kişiler için büyük ve etçil sürüngenleri evcil hayvan olarak beslemenin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti. Güney Afrika'nın engebeli arazilerinde genç bir primataloğun
Adanmışlığı neredeyse ölümcül bir karşılaşmaya yol açtı. 26 yaşındaki Texas Üniversitesi San Antonio mezun öğrencisi Andre Woberly, sevdiği primatları yakından incelemek için Nelspruit yakınlarındaki Jane Goodall Enstitüsü Şempanze Cenneti'ne gitti. 2012 yılında bir tur grubunu rehberlik ederken Woberly bir taşı almak için alçak bir yerden aşağı atladı. Bu kararın ciddi sonuçları olacaktı. İki erkek şempanze bu hareketi kendi bölgelerine müdahale olarak algılayarak vahşice saldırdı. Onu elektrikli çitin altına sürükleyip ağır bir şekilde yaraladılar. Kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleşti ve Woberly helikopterle hastaneye götürüldü. Woberly'nin yaşadığı bu zorluk, hayvanların sınırlarına saygı duymanın ve vahşi yaşamda yakın çalışmanın getirdiği potansiyel tehlikelerin önemini bir kez daha gösterdi. Güney Afrika vahşi doğasında deneyimli bir vahşi yaşam meraklısı olan Jack Collins, doğanın en korkusuz yaratıklarından biri olan bar porsuğunu evcilleştirerek algıları değiştirmeyi hedefledi. Küçük boyutlarına rağmen bal porsukları, daha büyük yırtıcıları bile püskürtebilecek agresiflikleri ve inatçılıkları ile tanınırlar. Collins, yetim bir bal porsuğunu evlat edinerek onu evcil bir hayvan olarak yetiştirmeye karar verdi. Yeterince özen ve dikkatle hayvanın doğal vahşiliğini aşabileceğine inanıyordu. Ancak 2021 yılında bal porsuğunu beslemeye çalışırken saldırıya uğradı. Hayvan, kendine özgü agresifliğini sergileyerek keskin dişleri ve pençeleriyle Collins'e ciddi yaralar verdi. Tüm çabalara rağmen Collins bu saldırıya yenik düştü. Bu olay, küçük veya kontrol edilebilir gibi görünen vahşi hayvanları hafife almamanın tehlikelerini gözler önüne serdi. Avustralya'nın kırsal manzaraları arasında 65 yaşında çiftçi olan Thomas Fleetwood, sıra dışı bir hayvan olan emu ile arkadaşlık kurdu. 2 metreden uzun olan bu emular genellikle uysal olsa da çiftleşme mevsiminde veya tehdit altında hissettiklerinde saldırganlaşabilirler. 2018 yılında Fleetwood, rutin bakım yapmak için emunun bulunduğu alana girdi. Ancak farkında olmadan kuşun bölgesel davranışlar sergilediği bir anda alana girmişti. Aniden emu saldırıya geçerek güçlü bacakları ile sert tekmeler attı. Tekmelerden biri Fleetwood'un göğsüne isabet etti ve yere düşerek ölümcül şekilde yaralanmasına sebep oldu. Kanada'nın Yukon bölgesinin karlı topraklarında 47 yaşındaki köpek yetiştiricisi ve kızakçı Paul Wagner, kızak köpekleriyle çalışarak hayalini yaşıyordu. Kulübesinde zorlu koşullarda güç ve dayanıklılık içinde yetiştirilmiş bir düzineden fazla Sibirya kurdu barındırıyordu. 2014 yılında köpeklerine bakarken sürü arasında bir kavga çıktı. Wagner, kavgayı ayırmaya çalışarak müdahale etti ancak bu karar olayların trajik bir şekilde yön değiştirmesine yol açtı. Sürü, saldırganlıklarını ona yönelterek kolektif güçler ile şiddetli bir şekilde Wagner'e saldırdı. Yardım ulaştığında Wagner yaralarına yenik düşmüştü. Teksas'taki geniş bir çiftlikte 52 yaşındaki çiftçi Linda Rowe, hızıyla bilinen bir deve kuşu yetiştirmeyi büyük bir ilgi olarak görüyordu. Deve kuşları 3 metreye kadar uzayabilir ve ölümcül tekmeler atabilen güçlü bacaklarla donatılmıştır. 2012 yılında Rowe, deve kuşunu beslemek için tek başına kafesine girdi. Kuş, muhtemelen tehdit altında ya da koruyucu bir içgüdüyle aniden saldırıya geçti. Güçlü bacaklarını ve keskin pençelerini kullanarak Rowe'a kaçmasına rağmen ya da yardım çığlığı atmasına rağmen fırsat tanımadan ölümcül yaralar verdi. Texas'ın kırsal bölgelerinde 50 yaşındaki çiftçi Carl Simmons, bir yaban domuzunu yavruluk döneminden itibaren yetiştirerek bakım ve aşinalık yolu ile hayvanı evcilleştirebileceğine inanıyordu. Yaban domuzları özellikle keskin dişleriyle savunma ve baskınlık için donatılmıştı. Erkek domuzlar ise saldırganlıkları ile bilinirdi. 2019 yılında Simmons, domuzun bulunduğu alanda bir çiti tamir ederken hayvan aniden ona saldırdı. Domuz, keskin dişleriyle Simons'a ciddi yaralar verdi ve tıbbi yardım gelmesine rağmen Simons aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti. Colorado'nun engebeli dağlarında 37 yaşındaki vahşi yaşam meraklısı Erica Smith,
bir puma yavrusunu büyüterek hayalini gerçekleştirdi. Smith, sevgi ve sürekli etkileşimle büyük kedinin avcı içgüdülerini bastırabilecek kadar güçlü bir bağ kurabileceğine inanıyordu. 2020 yılında rutin bir beslenmesi sırasında puma, hiçbir uyarı vermeden Smith'e saldırdı. Hayvanın güçlü çeneleri ve pençeleri Smith'in hayatta kalamayacağı kadar ciddi yaralanmalara neden oldu. Yetkililer içgüdülerinin hareket ettiğini ve Smith'i bir bakıcıdan ziyade potansiyel bir av ya da tehdit olarak algıladığını belirledi. Kenya'nın savanalarında 45 yaşındaki korumacı ve vahşi yaşam fotoğrafçısı Edward Wilson hayatını Afrika yaşamını incelemeye ve korumaya adadı. Wilson, yetim bir sırtlanı rehabilite edip vahşi doğaya geri bırakma amacıyla yanına aldı. 2016 yılında sırtlanı beslerken daha önce sayısız kez yaptığı gibi kafesine girdi. Ancak bu sefer sırtlan agresif bir şekilde tepki vererek güçlü çenesiyle Wilson'a saldırdı. Vahşi hayvanlar konusundaki deneyimine ve aşinalığına rağmen Wilson saldırıyı savuşturamadı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. Montana'nın huzurlu ormanlarında 55 yaşındaki çiftçi Catherine Mills, çiftliğine cazibe katmak amacıyla bir erkek geyik besliyordu. Erkek geyikler özellikle çiftleşme döneminde devasa boynuzlarını korkutucu bir silah olarak kullanarak son derece agresif hale gelebilirler. 2014 yılında Miles, geyiklerin su teknesini doldurmak için kafeslerine girdi. Erkek geyik muhtemelen onun varlığını bir meydan okuma ya da tehdit olarak algılayarak saldırdı ve boynuzları ile Miles'i yaraladı. Yokluğunu fark eden bir komşusu tarafından bulunan Miles hayatını kaybetti. Eğer bu hikayeler size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla şaşırtıcı hikaye için beğenmeyi unutmayın. Merakla kalın.